Arkadaşlar merhaba. Yine bir derste beraberiz. Şimdi bugün birazcık böyle delikalarla çalışalım istedim. Peyote tekniğini öğreteceğim size. Tekli peyote tekniği. E, Şimdi ilk başta üçlü yapacağım ben. Üç sıralı yapacağım. Daha sonra biraz daha artıracağım. Üçlüde mantığı anlayacaksınız. Ondan sonraki e, yani işte 7'de, 5'te, 9'da, 11'de hani tekli sayılarda nasıl döneceğiz? Onları öğreneceğim. Zaten üçlüyü öğrendikten sonra diğerleri daha kolay olacak sizin için. Şimdi mesela bu kaçlıymış bakalım. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li bu. Örneğin böyle bir şey yapmak istediğimizde biliyorsunuz tekli peyotede biraz zor oluyor. Ama hep de tek çalışmamız gerekiyor. Desenlerin çoğu tekli çünkü. Ondan sonra mesela bunlar var. Bunlar da hepsi tekli. Gördüğünüz gibi. Bu şablonları genelde kendi çıkardığım şablonlar. E, Yani yaparken çıkıyor arkadaşlar. Elimde hani bir kağıda çizili falan yok. O nedenle isterseniz veremem. Ancak buradan bakarak belki çıkartabilirsiniz. Bu şekilde resmini alıp öğrendikten sonra tabii tekniğini. Bunları da göstereceğim size. Özellikle şunu yapıp mesela ucuna bundan takarız. Daha sonraki derste onu yaparız. Evet, bunu zaten yapabilirsiniz. Çünkü bu yapışmalı biliyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz bunları. Evet, şimdi bunlar ise arkadaşlar kasnakta dokuma. Kasnakta dokuduktan sonra ben kenarlarına zincir geçtim. Hani bu konumuzla pek bir ilgisi yok. Ama olsun bunu göstermek istedim size. Kenarlarını çünkü bunu da zincir geçeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar bugün çalışacağımız dersi ton sür ton olarak seçtim. Ton sür ton ne demek? Bir rengin tonları anlamında. Yani mesela bunlar işte mor rengin tonları anlamında. Ton sür ton olarak seçtim. Bu şekilde çalışacağız. Evet, gerekli malzemelerimiz böyle birbirine değişik renklerde işte bir 2 3 4 5 6 ton bir boncuğumuz var. Bir de ana rengimiz var. Krem. Onu kullanıyoruz. Bugün bir de Fireline'la çalışacağız. Artık bu Fireline'ı bulabilirsiniz. Bizim balıkçı malzemeleri satan yerlerde Fireline var. Bunun da gördüğünüz gibi 15 milimini tercih edin. 15 miliminde çok rahat çalışılıyor arkadaşlar. Bir de bunun ayrıca size eklemesini göstereceğim. Fireline'ın birbirine eklemesi gerçekten çok kolay ve hiçbir şekilde ipiniz ziyan olmuyor. O da önemli. Mesela ondan başlayabiliriz. Bir de arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Hani çok konuştum yine galiba ama e, şimdi sizlere ben ders anlatmadan önce bütün tekniği birkaç şekilde deniyorum. Ondan sonra size anlatıyorum. Hani böyle birdenbire bir tane bir şey öğreneyim, oradan sonra da geleyim hemen size aktarayım biçiminde değil. Evet, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar örneğin şunu birbirine ekleyeceğiz. Diyelim ki yarıda bitti işimiz. Daha doğrusu Fireline bitti diyelim. Nasıl ekleriz? Şimdi onu göstereceğim. Şu şekilde diyelim ki bitti ve bunu buna ekleyeceğiz. Ben çünkü genelde bütün çıkıyorum. Bitmiyor yani benim Fireline'ım. Evet, şimdi şunu böyle yapıyoruz ve şu şekilde katlıyorum. Şöyle. Bakın tekrar yapıyorum. Şunu böyle yapıyorum. Ve bir tane daha yapıyorum.
Şöyle. Buradan. Çok bakın, çok çekmiyorum şimdi. Bu şekilde duruyor. Uçlarına şöyle çok az, hani çivi başı yapıyorduk ya. Bunu da öyle çivi başı yapıyorum. Ve bunu tutuyorum. Çekiyorum böyle. Bakın. Bu. Misinada olmuyor. Misinada olmuyor arkadaşlar bu. Ve çok rahatlıkla boncuğum geçiyor. Şimdi onu da göstereyim. Bu çok pratik bir bilgi. Bakın. Düğüm burada. Çok rahat geçiyor boncuklar. Evet. Daha sonra belki konunun içerisinde biterse, boncukların hani file line'ımız biterse yaparken belki de bitiririz ve eklemeyi orada tekrar size gösteririm. Şimdi evet, bu da burada kalabilir. Bakın, hiç sıkıntısı yok benim için. Buradan iğnemi takıyorum. Arka ucuna kesmiyorum. Arkadan devam edebilirim. Şimdi eğer işlerinizde arkadaşlar, yani iki taraflı da örerek fark etmiyorsa işlerimizde, kesinlikle misinanızı ya da ipinizi ya da işte fireline'ınızı kesmeyin arkadaşlar. Kesmeyin, arkadan devam edin. Evet. Şimdi üçlü yapacağız. Geçiyoruz konumuza. Üçlü peyote öreceğiz. 1, 2, 3. Yani bu da tabii tek oluyor zaten. Buradan geçiyorum. Bakın, görüyorsunuz çok rahat geçti düğümden. Şu kadar bir misinayla devam ediyorum. Şimdi buraya geldikten sonra ne yapıyorum? 3 tane aldım. Evet, bir tane alıyorum. 3 taneyi aldım. Tutuyorum böyle elimle. Şuradan ikinciden giriyorum. Şöyle. İkinciden girdim. Şu. Ve çekiyorum. Bakın, rahat rahat geçiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bunu düzelttim. Şöyle tutuyorum. Tutmak çok önemli. Şu şekilde. Tekrar bir tane alıyorum ve buradan geri giriyorum. Şu. Bu şekilde dönüyorum. Buna döndükten sonra bir bakalım. Şu şekildeyim. Evet. Böyle duruyoruz. Şimdi bundan sonra çiçek koyacağım hemen. Bir çiçek yapacağım buraya. Bakın. Bu şekildeyim. Buradan çıkmışım. Ortaya çiçek başlayacağım. Diyelim bir tane şu moru alıyorum. Şuradan girdim. Geçtim. Yerleştirdim ortasına. Şimdi bir tane daha aynı boncuktan alıyorum. Bakın, buradayken ikisine giriyorum. Şöyle. Buradayken ikisine giriyorum. Çekiyorum. Şimdi gene bir tane mor alıyorum aynı renkten. Bunu buradan ve altındakinden geçiyorum. Şöyle. Tekrar çekiyorum. Neredeyim? Burada. Bakın. Şöyle. Şimdi buraya çıkıp bir tane farklı renk bir boncuk alabilirim. Ortasına. Örneğin bir tane pembe alalım şuradan. Ve buna koyalım. Şöyle.
Şu. Tekrar aynı mor alıyoruz. Şimdi önemli yerler. Buradan ve ikinciden çıkıyorum. En çok şaşırılan yerler buralar. Evet, şimdi bir tane daha alıyorum. Şu ve altındaki. Böyle. İkisi. Şimdi bu kaçlı olursa olsun hiç fark etmiyor. Sonuna geldiğinde, yani örgülerinizin sonuna geldiğinde bu işi yapıyorsunuz. Şöyle dönüyorum. Ve buradan yukarı çıkıyorum. Buradayken de çiçeğimi kapatacağım. Kapadım çiçeğimi. Şimdi ana rengi, bir tane beyaz alıyoruz. Buradan giriyorum. İkisinden çıkıyoruz. Bir tane daha alıyorum. Bakın bu sefer altından ikisinden. Buradan çıkıyorum. Şu. Düzeltelim. Yani şu şekilde oluyor. Şimdi tekrar buradan çıkıyorum. Bir tane beyaz alıyoruz. Şuraya. Çiçeği yerleştirirken hep ortadan başlamanız lazım. Ortasındaki, şu ortadaki boncuktan başlamanız lazım. O önemli. Demek ki buraya bir tane daha beyaz koyacağım anlamında bu. Bir sıra daha. Buradan geliyorum tekrar. Şimdi ikisinden geçiyorum. Bu şekilde geçtik. Yerleştiriyoruz boncuğumuzu. Şimdi bakın burası çiçek yapma yeri. Orta geldi. Orta kısma geldik. Buraya mesela bundan koyalım. Ortaya çiçeğimiz, şimdi yeni bir çiçek başlıyoruz. Şu. Sistem bundan sonra hep aynı gidiyor. Alıyorum. Buraya giriyorum. 2. Girdik. Şimdi tekrar bir tane alıyorum. Bunu da buradan buraya giriyorum. Şu. Ve şimdi ortaya çıkıyorum. Buraya farklı bir renk koyabiliriz. Ve şuradan bir tane pembe alalım. Şunu koyabiliriz. Şu. Bundan sonra tekrar yan duvarını yaparken buradan ve buradan çıkıyorum. Aynı işlemi yapıyorum hep. Bundan sonra hep aynı işlemi yapıyorum. Tekrar bunu alacağım ve buradan bakın 1 ve 2 şu alta giriyorum. Bu şekilde. Şimdi çiçeğimi kapatacağım. Şöyle bir tane ortaya koyuyoruz ve kapatıyorum. Bundan sonra ana rengimi çalışacağım. Şu, yani şu ana rengimi koyuyoruz. Buradan ve buradan geçtim. Çekiyoruz. Tekrar bir tane alıyorum. Şu ve bu ikisi. Buradan geçersem olmaz. Dönemem.
Zor dönerim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben bitiriyorum bilekliğimi, bileğim kadar ortaya geliyorum ve tekrar beyazımı koyuyorum. Başa dönüp tekrar beyazla ortayı bitirdikten sonra çiçeklerimi yapıp bitireceğim ve en son bileğim kadar yapacağım. Zincirleri dikeceğiz. Evet, şimdi bitirdik bunu. Zinciri de tabii takacağız ya kenarına. Böyle biliyorsunuz bunu dikeceğiz. Sonra kapamamızı takacağız. Bunları da tabii yaparken hesaba katmamız gerekiyor. Ki ne kadar yerden kesmem lazım diye. Bunları da bu şekilde bakalım kaç santim örmüşüm ben. Bunu tabii kendime yaptığım için. Evet, şimdilik bunu 15 santim yapmışım. Evet, 15 santim. Daha büyük yapabilirsiniz tabii kolunuza göre. Bakalım bunun boyu ne kadarmış, onu da bir bakalım. Bu kasnakta dokuma idi. Evet, bunun boyu da boncuğun boyu sadece. Evet, o da 15 santim. Bu da 15 santim. Evet. Şimdi ipi bitirmeyi göstereyim size. Geldim ipin sonuna. Öbür tarafını ben yaptım. Burayı size göstereyim diye bıraktım böyle. İçinden yürütüyorum arkadaşlar. Hep yolundan böyle yürütüyorum. Misinayla da yapsam aynı şeyi yapıyorum. Böyle. Bayağı bir işte ipim bitene kadar yürütüyorum böyle. Tabii ipiniz çok büyükse onu da bitene kadar değil. İşte bir müddet yürütüyorum. Şöyle. Yolundan tabii önemli. Bu şekilde dönüyorum buradan. Şöyle yürütüyorum. Bu arada bu taraftaki ipim bitmişti. Bunu ben yürüttüm. Buraya kadar geldim. Şimdi bunu da işte biraz daha yürüteyim. Ama ondan sonra bunu şöyle tutuyorum. Biliyorsunuz bu aleti. Şimdi arkadaşlar bunu yakalım. Evet, şuradan şöyle buraya bastırıyoruz ve bunu da içine azıcık. Evet. Şimdi bu tarafını da aynı şekilde yapacağız. Az daha ilerleyeyim ben. Evet, şimdi burasını da yakalım. Şöyle. Diminden. Evet. Bunu da yaktıktan sonra şimdi arkadaşlar şeyi dikeceğiz. Zinciri dikeceğiz. Bunu fireline'la dikmiyorum. Bunu misinayla dikiyorum. Şuradan şu şekilde ayırıyorum. Şöyle. İnce misinayla dikiyorum. İnce bir misina. Evet, bakalım. Bu 16'lık. Evet, 16'lık bir misinayla dikebilirsiniz. Buradan takalım yine. Şimdi burayı böyle bırakıyorum. Şu ucu şu şekilde. Sonra buradan başlıyorum şöyle. Hiçbir şekilde düğüm atmıyorum. Sonra atacağım. Şu arasından, bakın ikisinin arasından geçiyorum. Şöyle geliyorum. Ve buradan giriyorum. Şimdi burası neye denk geliyorsa onu dikiyorum. Şu. Burada durdu. Şimdi tekrar arasından buradan geçiyorum. Birbirine böyle dikiyorum. Şu. Tekrar
Bakın böyle getiriyorum ve bunu gözükmüyor şuradan. Evet. Şu hangi boncuğa denk geliyorsa ona giriyorum. Şöyle tutturdum. Tekrar buradan bakıyorum, böyle geldi. İnce olması lazım misinanızın ve iğnenizin ince olması gerekiyor. Örgüyü bozmamanız lazım. Buradan tekrar kime denk geldiyse, hangi boncuğa denk geldiyse onu dikiyorum. Böyle gidiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Buradan şuna geldi. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Örüyorum böyle. Dikiyorum daha doğrusu. Evet. Şimdi burası tam bu köşedeyim. Bitti. Döneceğim. Böyle döneceğim. Bu kısma şöyle bir ovallik verip buraya işte halkasını takacağız. Buradan sıkı bir şekilde dönmem gerekiyor. Şöyle tekrar giriyorum. Geri dönüyorum öbür tarafından. Ve şöyle şu boncuğa gelmem lazım. Sıkı bir şekilde gelmem gerekiyor. Çekiyorum ve tekrar buraya geldim. Böyle. Şimdi buraya da dediğim gibi şöyle bir ovallik vermem lazım. Evet, şu şekilde durması lazım. Buradan giriyorum. Gene şöyle. Bakın eğer girmezse yan çevirin iğnenizi. O önemli. Böyle. Buradan şuna giriyorum. Şöyle yapalım. Bu kısmı bir kere daha geçelim. Buradan ve buradan tekrar geçelim. Ve buraya girelim. Ne yapıyoruz? Şimdi buraya bakın, bu ilk mordayım. Hemen onun yanındaki mora gelip şuradan ve önünde hangisine denk geliyorsa, zincirin hangi deliğine denk geliyorsa oraya giriyorum. Bu şekilde yine dikerek gidip sonunda da zinciri birleştirmeyi göstereceğim size. Şimdi dikme işini bitirdik arkadaşlar. Bunu böyle buna ekleyeceğiz. İki zinciri birbirine ekleyeceğiz. Bu diğer zincirlerdeki gibi çok kolay eklenmiyor. Evet, onun için şöyle göstereyim size. Bir tane iğne yardımıyla ilk etapta nereyi birleştireceğiz onu bulalım önce. Şu kısmından buraya diyelim. Bunu önce buradan açmamız gerekiyor. Evet. Burayı bir temizleyelim. Bunu atalım. Açık kısmı da orada. Şimdi yani açılacak kısım bize doğru, dışarı doğru bakmalı. Bunu alıyoruz. Şimdi burayı açacağız yine. Şöyle. Evet, şimdi az kısım açıldı. Bunu getirip buraya yerleştireceğiz. Sanırsam oldu. Evet. Evet, oldu, biraz zor ama
iyice sıktık. Kapandı şimdi. Tamam. Bütünleşti. Biraz zor ama oluyor yani. Evet. Şimdi kapamamızı takalım. Mıknatıslı bir kapama. Yine alıyoruz elimize bunu. Şöyle açtık. Bildiğiniz gibi şuradan. Bu geçmezse eğer bunlar şu kısımlarını iğne ile biraz ittirebilirsiniz. Tabii ki de geçmezse başka bir halka geçireceğiz. Kalın halkaları seviyorum ben ama bazen geçmiyor tabii böyle. Evet, burada başka bir halkam var, onu geçireyim. Şuradan bunu alıyorum ve buraya normal böyle takıyorum burasını ve kapatıyorum. Uçça. Olabildiğince kalın halka kullanmaya çalışın. Eğer geçmiyorsa tabii hani onun geçebileceği kalınlıkta, şuradaki derinliğinin geçebileceği kalınlıkta şöyle uçça geldik. Evet, şöyle. Bu da böyle. Bu şekilde. Ama ben böyle boş bırakmıyorum. İşte yine püskülümüz var. Onu takabiliriz, pompon. Şunu yine kıvıralım. Şuradan. Bu şekilde. Şöyle kıvırıyoruz. Şu. Bundan sonra bunu o deminki halkayla takabiliriz. Buraya. Ve bu da buraya. Şu şekilde. Hangi taraf olduğu önemli değil. Ve ucundan kapatırız bunu. Evet, bu şekilde. Bunu da böyle takmış olduk. Evet, bilekliğimiz böyle oldu. Şöyle tutayım. Bu önceki yaptığımızdı. Ama bu biliyorsunuz kasnaklı dokuma. Bu peyote tekniği oldu. Üçlü. Yani 3 sıralı peyote tekniği. Tekli de diyebilirsiniz. Bir sonraki derste daha kalın tekli bir peyote tekniği göstereceğim size. Evet, bu böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel günlerde kullanın.